Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hızıyla Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Aynı zamanda oluşan yeni yapılarda dominansa da biraz bakmayı düşünüyorum. Bugün önemli bir analiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Haftalık kapanış gelecek. Gelin bir kısaca bir haftalıklara bakalım. Nasıl bir durum söz konusu? Evet arkadaşlar, haftalıklarda bakın bu yükselişin sonsuza kadar gitmeyeceğini söylemiştik. Ve buradaki bu yükseliş hareketi de bizim için çok kritikti. Ve buradaki bu düşüş hareketiyle beraber de arkadaşlar aslında bir düzeltme yapısının içinde olduğumuz net bir şekilde ortada. Şimdi haftalıkta destek yerlerimiz çok önemli. Kapanış bugün nerede gelecek? Biraz ona bakmamız lazım. Onun için de arkadaşlar haftalık kapanış bölgelerimizin bizim 102.560 ve 104.460 üstünde oluşu bir pozitiftir. Bunun altında kalmasıyla arkadaşlar markette sert bir geri çekilme yaşanır. O da bizi 90.000 bölgesine kadar çeker. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece arkadaşlar yükseliş yönlü hareketin biraz daha devam edebileceğini düşünürüm. Şimdi gelin 4 saatliklerde bu oluşacak hareketliliklere bakalım. Bu bölümü arkadaşlar söylemiştik. Bakın buradaki düşüş, yükseliş, 105.200'ler kırıldığı takdirde tekrardan aşağı yönlü sert bir hareket gelir diye. İsterseniz dinlemeyenlere de o videoyu tekrardan before after olarak gösterelim arkadaşlar. Bu trend kanalının 105.200 bölgesi bizim için bir destek durumunda. Burasının arkadaşlar kırılması bize daha sert momentumlu bir satış getirir diye düşünüyorum. Şimdilik bizim Bitcoin'de şu bölümün üstüne çıkmadığımız sürece, yani 107.600 bölgesinin üstünde saatlik veya 4 saatlik kapanışlar yapmadığımız sürece Bitcoin'de yönün biraz daha aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gayet net bir şekilde çalıştı. Bu bölümün bir direnç olması, aslında biz tam olarak buradayken kurgulamıştık bu hareketi. Yani burada bir yükseliş hafiften gelebilir ve arkasından düşüşleri zaten net bir şekilde kurguladık. Sizler de buradaki analizleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki bu düşüş gerçekleşti ve burada bir ufak bir düzeltme yapısıyla tekrardan yukarı yönlü bir hareket başladı. Şimdi bakın bizim için Bitcoin'de yükselişin başlayabilmesi için aslında artık şu bölgenin üstünde olmamız lazım. Yani 106.750. Bu bölgeye kadar gelebilecek bir yükseliş hareketi. Hacimli bir şekilde burayı kırarsa çok iyi. Ama buralarda kalırsa arkadaşlar tıkanıp tekrardan aşağı yönlü bir hareketi başlatabilir. 101.000 bölgelerimizde bir destek noktası vardı arkadaşlar. Fiyat oraya gelmeden ilk başta bir tepkisini aldı. Burada arkadaşlar 4 saatlik kalıcılığı kaybederse fiyatlarda yeniden aşağı yönlü bir hareket başlayabilir ve 101.000'lere kadar gelebilecek sert bir iğne bizi tekrardan yukarı yönlü bu bölgeye kadar çekecek diye düşünüyorum. Yani kısaca burada bir bitişin son bölümündeyiz ve kabaca şunu söyleyebilirim. Buradaki bu düşüş yapısı bu şekilde bir yapıya evrilebilir arkadaşlar. Buradaki 106.000, 107.000 bölgesinden gelecek reddin tekrardan 103.000 altında kapanmaması suretiyle biz yukarı yönlü yeni bir harekete başlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi bu hareket arkadaşlar sadece Bitcoin'de olup altcoin'lere çok fazla yansımayabilir. O yüzden birazdan sizlere dominans analizinde bunu daha net bir şekilde göstereceğim. Bitcoin'de bizim Elliott Wave stratejimize bir bakalım. Oradaki dalga yapılarıyla nasıl bir yön görebiliyoruz? Onlarla ilgili konuşalım arkadaşlar. Bakın net bir şekilde kurguladığımız gibi burada da 3. dalganın bittiğini ve burada bir ABC düzeltmesinin yaşanacağını net bir şekilde söylemiştik arkadaşlar. Bunu yaklaşık olarak Nisan'ın ortasından itibaren takip ediyoruz ve buradaki hareketlilik arkadaşlar zirveyi bulduktan sonra bir düzeltme yapısına net bir şekilde geldi. Buradaki momentum arkadaşlar 101.500 bölgesi gerek 102.000 bölgesinden alacağı destekle sert bir çıkış yaşarsak benim için burada 120.000'lere kadar 118-120.000'lere kadar bir yükselişin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu bölüm sadece Bitcoin'e yansıyıp altcoin'lere yansamayabilir. Bu hareketin arkadaşlar 94.000'i aşmasıyla biz çok kritik bir evreye gireriz ve buradaki bitmiş olan yapıyla aslında 4'ü tekrardan bitirip ABC düzeltmesini daha derin bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar fiyatların bu 102-101 bölgesinden tutunması çok önemli. Burada kaldığı sürece arkadaşlar yukarı eğilimi devam edebilir diye düşünüyorum. Şimdi gelin dominansa bir geçelim. Dominansta nasıl bir durum var? Bakın arkadaşlar dominansta gayet buradaki düşüşü, arkasından gelecek yükselişi, buradaki bu çıkıştan sonra 4 saatliklerden gelen bir düzeltme ve arkasından yeniden bir yükseliş dalgasını net bir şekilde çizdik arkadaşlar. Grafiklerde gayet çizmiş olduğumuz okların üstünde ilerliyor. 63.80'lerin üstünde dominansın kalması bizim için pozitif bir durumdur. Burada biraz bir salınım gelebilir arkadaşlar ve sonrasından tekrardan yukarı yönlü bir durum oluşacağını düşünüyorum. Şu an ne olması gerekir? Arkadaşlar burada uzun bir süredir yükselen bir yapı var ve belli oranda
oranda geldi bu bölümleri destek etti arkadaşlar. Fiyat bu kutunun üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü ivmelenmesi devam eder diye düşünüyorum. O yüzden şu an için arkadaşlar buna bir tane destek noktası atacaksak eğer şurasıdır. 64-300 bölgesi. Bunun üstünde kaldığı sürece arkadaşlar yükselişine devam edebilir. Bu da altcoin'ler aslında biraz zarar verecek bir durum diye düşünüyorum. Bitcoin yukarı yönlü hareket ederse eğer dominansın yüksek olması altcoin'lere çok cılız yansır arkadaşlar. O yüzden altcoin'ler için biraz daha sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünüyorum bu dönemin. Gelin şimdi biraz XRP'ye bakalım. XRP'de nasıl bir durum var? Evet, görmüş olduğunuz gibi XRP'de arkadaşlar bu kutuda büyük bir satış oluşabileceğini, sıkışan bir fiyatı söylemiştik ve buradaki çıkışla beraber gelen test arkasından kanal orta banda kadar bizim bir düşüş yapabileceğimizi söylemiştik. Şimdi bu grafik çok kalabalık arkadaşlar. Haftalıklarda benim XRP'de çalışmış olduğum bir grafik var. Gelin sizlere onu göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın haftalıklarda XRP'nin önemli destek direnç noktalarını belirlemiştik ve bunun içine çok fazla gelip değdi ve buralardan devamlı tepki aldı arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Buradaki düşen trend arkadaşlar sıkıntılı ve düşen trendin içinden bir türlü kurtulamayan bir XRP var. Burada aslında biraz daha düzeltme yapısının devam edeceğini öngörebilirim. O yüzden bakın günlüklerde buraya gelen fiyatın devamlı destek olduğunu, tekrardan çıktığını, yeniden destek olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an çok kritik bir yerdeyiz arkadaşlar ve buranın desteğinin artık kaybedilirse eğer aşağıda 1.85 bu bölgenin testi, kanal orta band ve onun altında daha sert bir satış hareketiyle de 1.30'lara kadar XRP'de bir düşüş söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunun temel sebebi şu: buradaki A, B, C yapısından sonra oluşan yeni bir harekette yeni bir düşüş yapısının oluşabilmesi için bu bölümün bir kere 618 bölgesini aşamaması gerekiyordu. Ve bakın buradaki düzeltme yapısına baktığımızda 618'in net bir şekilde geçilemediği, 0.5'in kırıldığı ve geçilemediği, 382'de şu an bir tutunma olmasına karşın bu bölümde de bir soru işareti olduğu net arkadaşlar. Burası eğer ki kırılırsa sert ve hacimli bir şekilde XRP arkadaşlar aşağı yönü çok sert bir şekilde bir momentum kazanabilir. Pozitif olarak şunu söyleyebilirim. Bu bölümde tutunması arkadaşlar bizim tekrardan 2.5 dolarları 2.40'ları görmemiz, arkasından bu bölüme gelen 2.25 desteğinin çalışması ve ondan sonra bu bölümün hacimli bir şekilde kırılıp 2.82-90'lara gitmesinden sonra XRP'de bir yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Ama şu yapıyı yapmadığı takdirde bu desteğin üstünde şu an oturuyoruz ama kırıldığı takdirde arkadaşlar net bir şekilde aşağı yönlü satış hareketleri başlar. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. O yüzden buradaki desteğin arkadaşlar izlenmesi gereken bir bölge olduğunu, gerçekten önemli bir bölge olduğunu sizlere vurgulamak istiyorum. 2 dolar 9 sent ile 2 dolar 13 sent bölgesi arkadaşlar. Bunun üstünde kaldığım sürece sıkıntı yok ama olası bir ters harekette de aşağıdaki hedefler bundan sonra daha derin olur. Dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim AVAX'a. Haftalıkta bakalım AVAX'ta ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar, haftalıkta AVAX buradaki belli bir düzeltme yapısından sonra bir çıkış gösterdi ve bu çıkış hareketi de bizim çizmiş olduğumuz sarı kutudan 25-29 bölgesinden gayet net bir şekilde dibine ulaştı. Biz bunu konuştuğumuzda 14-15 dolarlardaydık arkadaşlar. Sarı kutunun hedefini verdiğimizde ve bu bölümden de gerek bir salınım yaşadı. Şu an eğer ki AVAX, bakın devamlı konuştuğumuz bir seviye var AVAX'ta. Orası da 2.40. Bu 2.40'ın altında haftalık kapanış yapar ve bunun altında kalırsa satış baskısı derinleşir arkadaşlar. AVAX da buradan geri gelen hareket test yapıp daha sert bir hareketle aşağı inebilir arkadaşlar. Şimdi destek olması önemli. Bu bölümlerde tutunmamız çok önemli arkadaşlar. Ve bakın şu an için 19.80 ile 20 dolar 30 sent, bunun arasındaki 50 centlik bölgenin bizim için iyi çalışması lazım. Gelin bir 4 saatliklerde bakalım orada ne yapmışız. Bakın net bir şekilde 19.807 ve bunun üstündeki kapanışlar çok önemli. Bu pozitif bir hareketlilik ama kısa vadede bakın aldığı ilk tepkilerden sonra hızlı bir momentum kazanmamış fiyat. Bu da sıkıntı gerçekten. Bu bölümde arkadaşlar bu destek bölümünün iyi bir şekilde incelenmesi lazım. Buradaki kalıcılığın olması, akümülasyonun olması ve arkasından hacimin de gelmesi yukarı yönlü bir atağı kurgulayabiliriz. Ama destekten alınan ilk tepkiler bizim için yukarı yönlü hareketleri hedefletmemelidir diye düşünüyorum. Bitcoin'de ufak bir yükseliş olması altcoin'lere yansımayabilir ama Bitcoin'in tepeden yapıp 120, 130, 118'lerden yapacağı geri çekilmeyle de altcoin'ler çok fena şekilde aşağı inebilir arkadaşlar.
adım adım gidiyoruz. Hemen hemen sizlere 2 günde bir video göndermeye çalışıyorum ve arkadaşlar sizler de dikkatli bir şekilde destek dirençlerdeki oluşumları incelemenizi sizlere tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı bilgi almak isteyenler olursa Katıl'dan üye olabilirler ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.